Japonya'dan bana. Ben Zen Market'i daha çok figür için kullanıyorum ama Zen Market'te tabii ki birçok Japon ürünü, yani atıyorum bunun cosplay olur, elektronik olur, anime merch dediğimiz anahtarlık, rozet, sadece Japonya'ya özgü satılan bazı böyle özel koleksiyon ürünleri veya işte oradaki nasıl diyeyim size Osaka World'deki bazı ürünleri ulaşabiliyorsunuz. O açıdan mükemmel bir site. Zen Market'i çok kullanıyorum. Bunun sebebi aslında şu arkadaşlar. Çünkü birçok farklı sitedeki ürünü tek bir yerde birleştirebiliyorsunuz. Bunun hani kargodan bir yarar sağlaması. İki, hani farklı ürünleri tek bir yerde göndermek tabii ki sizin açınızdan çok doğal. Her siteyi farklı farklı kullanmaktansa. Bir de özellikle Yahoo Auction ve Mercari'ye ulaşım sağlayan Türkçe tek site zaten şu an Zen Market. Ve hani burada özel ürünlere veya Japonya'daki ürünlere ulaşabildiğiniz için hani bunu kullanımını çok kolaylaştırıyor. Ben figür almaya açıkçası ortaokul sonunda, lisenin başı diyeceğimiz benim çocukluk dönemimde başladım. İlk keşfettiğim herhangi bir sitede en sevdiğim One Piece'teki Luffy karakterinin figürüne denk gelmemle oldu. İlk orada öğrendim. Daha sonra tabii bunu araştıra birçok site, onun dışında işte Japonya'ya ulaşım sağlamak, nasıl alabilirim gibi birçok konuyu araştırdım. Ama benim ilk karşılaştığım yer gerçekten herhangi bir Türk sitesinde rast gelmem oldu. Tabii İlk benim hobime başlamam ortaokul dönemi ve lisenin başı dediğim gibi. Buna ilk aldığımda çok hoşuma gitti. Koydum rafıma, açıkçası günlerce seyrettim. Bilmiyorum neden böyle beni etkiledi ama figürleri, daha doğrusu çok sevdiğim anime karakterlerini yanı başımda görmek beni çok mutlu etmişti. Tabii bu hobimin bu kadar ilerleyeceğini düşünmedim. Zamanla bir raf olan figürlerin bir dolap iki oldu 4, bir oda derken artık evime bile sığmayacak duruma gelip sonuçta bir müzeye dönüştü. Bunu ilk beni vurması ya da beni ilk etkilemesi kesinlikle Luffy'nin, yani One Piece'in figürleri sayesinde oldu ama daha sonra tanıdıkça figürlerin kalitesi, figürlerin hani sanat kısmı, yapımcısı, yani bu hobinin artık beni daha da içine çekti. Çünkü her birinden ayrı bir zevk almaya ve ayrı bir sanat türü olarak görmeye başladım. O yüzden de bende yeri hepsinin çok ayrıdır. Japonya'ya gönül bağım var. Çünkü dediğim gibi en sevdiğim, hayatta en zevk aldığım hobimin çıktığı yer diyebilirim. Ama Japon kültürünü tanıdıkça çok daha da hani farklı şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Özellikle hani kültür ve geleneklerine bağlılıkları, buna rağmen modernizmden hani vazgeçmemeleri, aynı zamanda hani hayatlarındaki o titiz ve disiplinli yaşayışları gerçekten insanı hayran bırakar derecede. Ama yine de tabii ki en büyük etkisi benim için animedir. Çünkü bu sektörün hani bu kadar çalışkan insanlar olmasa devam edebileceğini düşünmüyorum, çünkü gerçekten zor bir sektör. Ve hani bu kadar güzel sanatçıların, bu kadar değişik ürün, bu kadar hayal gücünün kullanıldığı malzemelerin, ürünlerin veya serilerin çıkması gerçekten inanılmaz. Animelerde çocukluğumdan beri ben çizgi film severim ama hani Japon kültürü ve animeleri dediğim gibi daha çok ortaokulda tanıdım. Japonya'yı da tanıdıkça bu sektörde kesinlikle bir numara olduklarını düşünüyorum. Çünkü birçok ülke tabii ki animasyon yapıyor ama hiçbiri bir anime gibi değil benim için. Yani onların çizimleri, göz ifadeleri, hani kendi kültürlerini kattıkları animeler olsun, hani çok farklı yaptıkları animeler olsun, hepsi birbirinden güzel. Bu tabii vesileyle Japon kültürüne de bayağı bir aşina oldum. İşte çay seremonilerinden, samuray hayatlarından bayağı tarih kitaplarını okudum. Böyle bir ülkeyle gönül bağım oldu diyebilirim. Açıkçası animeleri izleye izleye öğrendiğim şeylerden biri de birazcık Japonca konuşmak oldu. Tabii ki hani alfabeyi pek öğrenemedim çünkü buna uygun bir vakit ayırmadım ama dinleye dinleye çoğu kelimeye aşina oldum. Artık bazı animeleri altyazısız bile izleyebiliyorum. Bir de en azından bir dükkana gittiğimde "Kore wa ikura desu ka?" sorabilecek düzeye geldim. En azından ufak konuşmaları yapabiliyorum tabii ki. Bunun dışında işte tanışma için "Konnichiwa, watashi no namae wa Ahsen desu, yoroshiku onegai shimasu" veya bu "Kore wa oishii desu, arigatou gozaimasu" gibi daha basit cümleleri kurabiliyorum. Arigatou gozaimasu.